Evet, 2023'ü bitirmek üzereyiz. Peki ben size 1843 desem, yani bundan tam 180 yıl öncesinden bahsetsem, o zamandan bu zamana neler neler değişmiştir bir düşünelim. Bu mesela. Tabii bunun çok daha akılsızı 1876'da hayatımıza girdi. 1907'ye geldik. Bugün birkaç dakikada gerçekleşen kan verme işlemi ilk kez denenmişti. 1950'de ilk kredi kartını elimize aldık. Gördüğünüz gibi birçok şey değişti, değişmeye de devam ediyor. Ancak değişmeyen bir şey var. O da The Economist ve onun meşhur kapakları. Tüm dünya 180 yıldır aralıksız biçimde çıkan bu derginin kapaklarını dergiden daha çok önemsiyor. Aslında bu çok da haksız bir önemseme hali değil. Çünkü The Economist editörlerinin bir kısmının da defalarca söylediği üzere dergi kapağı işini gayet de önemsiyor. Hatta bence yayın merkezlerinde kapak için harcadıkları mesai tüm dergiden daha fazla bile olabilir. GZT'nin propaganda serisinin yeni bölümünde belki de son yılların en konuşulan kapağı olan 2024'ü masaya yatırmaya çalışacağız. Çünkü söz konusu kapak yüzlerce farklı teori, yorum, analiz ve tartışmayı beraberinde getirdi. Hazırsanız bu epey karışık kağıda biraz daha yakından bakalım. Bu arada sizden bir ricam olacak. Bu benim ilk propaganda içeriğim. Tabii heyecanım da yüksek. Bu içerik için çokça kaynak tarayıp çokça içerik tükettim. Bence siz de benim için GZT'ye abone olup yorum yapabilirsiniz. Söz veriyorum, hepsini okuyacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir The Economist'in genel haline bakalım. Nereden çıkmış bu yayın organı? 1843'ü söylemiştik. İlk olarak İskoç iktisatçı James Wilson tarafından bir ithalat tarifeleri sistemi olan İngiliz tahıl yasalarının kaldırılmasına destek toplamak amacıyla dağıtılmıştı. Zamanla derginin kapsamı politik ekonomiye doğru genişledi ve sonunda güncel olaylar, finans, ticaret ve İngiliz siyaseti üzerine makaleler yayınlanmaya başladı. Derginin kolektif bir ses olarak konuşabilmesi için bireysel makaleler isimsiz olarak imza olmadan yazılıyor. The Economist genellikle kuralsızlaştırmayı ve küreselleşmeyi savunuyor ve kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Belirgin bir editoryal duruşumuz var ancak habercilikte ön yargılara sahip değiliz. Biz bir haberin doğruluğunu net biçimde ispatlamadan haber yapmayız. Metin düzenlemelerimiz katı ve oldukça pragmatiktir. Tabii bunlar The Economist'in kendisi için yaptığı tanımlamalar. Kimin ve kimlerin doğrusunu anlattıklarını tartışmalıyız. Bu içerik de zaten bu yüzden şu an ekranlarınızda. Devam edelim. The Economist uzun bir zamandan bu yana bir ünvana sahip. Bu ünvan tabii ki derginin kapaklarıyla yakından ilgili. Dünya üzerindeki çok sayıda dergi okuru The Economist'in yeni yıl kehaneti olarak duyurduğu şeylerin en az birinin gerçekleştiğine inanıyor. Hatta buna fazlasıyla eminler. Peki bu emin olma hali neden kaynaklanıyor? Sanırım birkaç sebep sayabilirim. Bu sebeplerden ilki şüphesiz derginin sahiplerinden olan Rothschild ailesi. Onlarla ilgili çokça şey duyduğunuzu tahmin ediyorum. Ben kısaca dünyayı yönettiği iddia edilen o büyük ailelerden biri olarak tanındıklarını sanırım söyleyebilirim. Hatta teorilerden birkaçını da sayayım. Bunların arasında ailenin Illuminati üyesi olduğunu iddia etmek, devletler arası savaşları körüklemek, dünya nüfusunu çıkarttıkları savaşlar ve virüslerle dengede tutmaya çalışmak var. Peki geriye hangi insanlar kalacak? Bu da kafaları karıştırıyor tabii. Rothschild hanedanı veya kısaca Rothschild'lar 18. yüzyılın sonlarına doğru Yahudi bankacı Meyer Amschel Rothschild tarafından kurulmuş ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar açmış Frankfurt merkezli Yahudi bir aile. Norveç'te bulunan Svalbard küresel tohum deposunun yapılış amacı dahi bu aileyle ilişkilendiriliyor. Dünyanın sayılı zenginlerinin finanse ettiği ve kıyamet ambarı olarak anılan depoda olası bir küresel felaket sonrasında geriye kalacak insanların hayatını sürdürmesi için dünyadaki bütün bitkilerin tohumları bulunuyor. Yani geriye bu sayılı zenginlerin kalacağını düşünürsek kafa karışıklığı biraz azalıyor gibi. Komplo teorilerinin güncel olarak merkezinde olan diğer mesele ise sahip oldukları The Economist dergisinin her yıl olay olan yeni yıl kapakları. Dünyayı yönettiğine dair hakkında güçlü teoriler ortaya atılan bir aileyle açık bağları olan The Economist dergisinin yılbaşı kapaklarının yeni yıl kehanetler olarak okunmasına ben dahil hiçbirimiz şaşırmayız zaten. Ancak daha önceki yılbaşı kapaklarından okunan kehanetlerin önemli bir kısmının gerçekleşmiş olduğu düşünüldüğünde bu iddia giderek inandırıcı olmaya başlıyor. Çok beklettim biliyorum, şimdi merakınızı gidermek için kapağa göz atalım. Çok sayıda seçim simgesi, devlet başkanları, para birimleri ve yapay zeka simgeleri görüyoruz.
Bu görsel 2024'te dünyayı bekleyen gelişmeleri simgeliyor. Ama dikkatimizi en çok çeken şey merkezdeki bu seçim simgesi. Üst tarafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer alıyor. Ortalarında ise bir kum saati. Seçim için süre doluyor, zaman daralıyor. Füze ve kuş simgeleri tahmin ettiğiniz üzere savaşı ve barışı simgeliyor. İki taraf arasındaki gerilim sizce hangisiyle sonuçlanacak? Sol üstteki gizli kadın simgesi ise çok konuşuldu. Biraz araştırmayla kişinin Claudia Sheinbaum olduğu anlaşılıyor. 2024 Meksika seçimlerinin başkan adayı. Meksika'da çok ses getiren bir seçim olacağı konuşuluyor. Eğer Claudia Sheinbaum seçilirse ilk kadın Yahudi başkan olarak tarihe ismini yazdıracağı benziyor. Karşı tarafta Donald Trump'ı görüyoruz. Yıllardır Trump'ın kıyıdan köşeden de olsa bir şekilde içerisinde olmadığı bir gündem gördünüz mü? Ben görmediğime çok eminim. Bu sefer Trump'ın üzerinde bir soru işareti var. Trump hakkındaki adaylıktan çekilebilir söylentileri sıkça dolanıyor. Burada da adaylığının soru işareti olduğuna vurgu yapılmış diyebiliriz. Sağ ve solda iki liderin arkasında uzay araçları görüyoruz. Zelenski'nin arkasında Soğuk Savaş döneminden kalma uzay araçları, Putin'in arkasında ise günümüze ait uzay araçları var. Bunlara pek bir anlam veremedim. Ama incelendiğinde dikkat çeken şeyler arasında. İlerleyen zamanlarda ne anlatılmak istendiğini görür müyüz? Her neyse, kapağın üst kısmı için Orta Doğu'daki gerilimin savaşla mı yoksa barışla mı sonlanacağı ihtimalleri üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Hemen sol alttaki bu çizime geçelim. Göz simgesi de tıpkı Trump gibi her yerde bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu göze bağlanmış beyinler görüyoruz. Burada anlatılmak istenen şeyin yapay zeka olduğu konuşuluyor. ChatGPT ile geçtiğimiz yıl tanışmamıza rağmen kısa süre içinde çığ gibi büyüdü. Hatta yapay zeka sayesinde şu an bu videoyu Fransızca, Rusça ve Arapça dinleyebilirsiniz. Hem de benim sesimle. Yapay zeka insan beynini taklit ediyor. Burada da bundan bahsedilmiş. 2024 yapay zekanın hayatımızın merkezine oturduğu bir yıl olabilir. Kulağa korkutucu geliyor. Gelelim sağ tarafa. Para. Parasal simgelerin olmadığı bir The Economist kapağı düşünülemez. Para birimlerindeki düşüş ve değer kaybını görüyoruz. Yorumcular bu para birim düşüşlerinin insanların dijital para birimlerine yöneleceği anlamına geldiği konusunda hemfikir. Şu an hangi arkadaş ortamında bulunsanız Bitcoin ve dijital para birimlerinden bahsediliyor. Bunun tüm dünyada konuşulduğunu düşünün. Geleneksel paraların devri bitiyor olabilir mi? Hemen yanında bir gemi var. Gemi yük dolu. Bu da ürünlerin alıcı bulamayacağının işareti olarak görülüyor. Biden ve Xi Jinping'i görüyoruz hemen altta. Birbirlerine sırtlarını dönmüşler. Çünkü aralarında ekonomik bir yarış var. Amerika ciddi kasırgalar yaşanan bir bölge. Çin ise güneşli ve sıcak havasıyla biliniyor. Bu sebeple Çin güneş enerjisi üzerine yatırım yaparken Amerika rüzgar enerjisine yönelmiş. Artık lityum, bakır, nikel çok fazla önem taşıyor. Bu yüzden bu haritada da bu madenler için dünyanın iki farklı bölgesi resmedilmiş. Ben kapağı elimden geldiği kadar araştırıp incelemeye çalıştım. Ancak The Economist'in kapakları için farklı düşünceler de var. Bazı gruplar derginin kapağının geçmişi yorumladığını öne sürüyor. Ama kapakta geleceğe dair şifrelerin yer aldığına inanan kesim çoğunlukta olduğundan bu algı herkesin aklına yerleşmiş durumda. 2015'te derginin kapağında Charlie Hebdo saldırısına ilişkin detaylar olduğu ya da 2016'nın kapağından Orlando'da eşcinsel bara yapılan saldırılara dair işaretlere yer verildiği iddiaları bu kehanetlere örnek gösteriliyor. 2017 kapağında elinde bir taç ve asa ile gösterilen Trump figürü üzerine yapılan çeşitli teorilere de rastlamak mümkün. Bu figür birçok yorumcunun ilgisine sahip oldu ve her yerde İngiltere Kraliçesi'nin elindeki gücü kaybederek Trump'a teslim edeceği şeklinde yorumlanmıştı. Öyle ki The Economist'in yeni yıl kapaklarının büyük bir kısmında Amerika ve dolar üzerine simgeler yer alıyor. Dergiyi uzun yıllar takip eden birçok takipçi ve yorumcu var dedik. Bu kişiler son kapaklardaki şifrelerinde doların ömrünün bitmek üzere olduğu ve yerine Bitcoin gibi dijital para birimlerinin geçeceği mesajının iletildiğini savunuyor. 1988 kapağı incelendiğinde buna dair bir işaret olduğunu da görüyoruz. 1988 ve kripto para. O zamanlar akıl dahi edilemez bir şey gibi bu. Dergi sadece yeni yıl kapakları düzenlemiyor tabii ki. Aylık sayılarında da gerçekleşecek olaylara dair şifrelerin olduğu ileri sürülüyor. Snell'in şeması olarak bilinen 2020 kapağı sıralı harflerden ve görme yetisini ölçmeye yarayan gittikçe küçülen harflerden oluşuyordu. Bu harf ve rakamlardan bazıları renk körlüğü testi için kullanılan yeşil ve kırmızı renklerle boyanmış.
renk körü olanların yeşil ve kırmızı renkleri sarı olarak gördüğü ve sarının salgın hastalığını temsil ettiği bilgisi üzerinden The Economist 2020 kapağında COVID-19'a dair bir mesaj iletildiği ileri sürülmüştü. Derginin farklı kapaklarında COVID-19 salgınından önce salgın ve virüslere gönderme yapıldığında sıkça görmüştük. 2021'de dünya manşetiyle okurlarının karşısına çıkan ve aşı, metaverse, yangınlar, Donald Trump, ABD'deki bölünmüşlük, koronavirüs, enflasyon gibi konulara gönderme yapan dergi 2022'ye doğru dünya başlığını kullandığı kapakta da yine ilgi çekici imgeler kullanmıştı. Bitcoin, kripto para kavramının aslında 1988 yılındaki Economist kapağında ilan edilmiş olduğunu hatırlatıyordu. 2023 yılbaşı kapağında ise Yahudiliğin sembolü olan mumlar, atom işareti, patlama işaretleri ve robotik simgeler çok konuşulmuştu. Bu yılda yapay zekanın ciddi gelişimini göz önüne alırsak belki de gerçekten buna işaret edilmiş diyebiliriz. Ve bitirdik. Bu içerikte The Economist'in uzun yıllardır konuşulan kapaklarını ve tabii meşhur 2024 kapağını masaya yatırmaya çalıştık. Birçok insanın inandığı, bir kısmının yok öyle bir şey dediği ama herkesin bir şekilde önüne düşen bu detaylar topluluğu benim de fazlasıyla ilgimi çekmişti. Yorumlarınızı, merak ettiklerinizi bekliyorum. Ben Hande Kızılörs, izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, 2023'ü bitirmek üzereyiz. Peki ben size 1843 desem, yani bundan tam 180 yıl öncesinden bahsetsem, o zamandan bu zamana neler neler değişmiştir bir düşünelim.